Going to be VLNG around midi. Dikkat! Dikkat! Bu bir acil durum anonsudur. Alman birlikleri Edirne sınırından giriş yaptı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dur, şu an ne hissettin? Boğazına bir şey düğümlendi mi? Ekrana bakarken zamanın durduğunu hissettin mi? Çünkü bu anons, senin deden için bir sabah gerçeği olabilirdi. Hitler için Türkiye, zamanı geldiğinde yutulacak bir lokmaydı. Ama boğazına takıldı. Çünkü bu topraklar tarihin gördüğü her zalimi önce bekledi, sonra durdurdu. Bu ülke sessiz kaldı ama asla diz çökmedi. Ne yalvardı, ne teslim oldu. Ve sonunda o gün düşen biz değil, Hitler'in imparatorluk hayaliydi. Şimdi soruyorum sana, Hitler gerçekten Türkiye'yi işgal etmeyi planladıysa neden yapmadı ve daha önemlisi, eğer yapsaydı sen bugün kim olurdun? Bu hikaye sadece geçmişin değil, senin de geleceğinin aynası olabilir. Geçmişin sesi sunar. Evet, kaybettim. Her şeyimi, ordularımı, hayallerimi, haritalarımı. Ama siz hala abone olmadıysanız, sanırım en büyük yenilgi sizinki. Kanala abone olmayı unutma. Öncelikle bu konuları ele alarak başlayalım. Hitler Avrupa'yı kasıp kavurduğu sırada neden Türkiye'ye dokunmadı? Sınırımızda Nazi birlikleri varken neden bir kurşun bile atılmadı? İşte bu sorunun cevabı savaşın seyrini değiştiren gizli bir planın içinde saklıydı. Hitler haritaların başında saatlerce vakit geçirirdi. Bakarken tek bir şey düşünürdü. En hızlı yol hangisi? Ve o yol petrol için, Sovyetler için, Orta Doğu için hep Türkiye'den geçiyordu. Karadeniz'in çıkışı bizdeydi. Suriye'ye inmek istese bizim topraklardan geçmek zorundaydı. Irak petrollerine ulaşmak mı istiyordu? Yine biz. Ama mesele sadece harita değildi. Türkiye o günlerde tarafsızlığıyla güç kazanan bir ülkeydi. Ve bu tarafsızlık Hitler'i çileden çıkarıyordu. Ne düşmandı ne de dost. Ama tam merkezdeydi. Peki ya İnönü savaşa girseydi? Almanya'nın yanında mı olurduk? Yoksa ilk hedef biz mi olurduk? Cevap net değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Hitler'in masasında Türkiye hep vardı. Haritalarda yerini aldı, planlara işlendi. Ama harekete geçilemedi. Neden mi? Çünkü bu hikayenin gerçek kahramanı toprağa hiç basmadan, bir savaşı hiç başlatmadan kazanmayı başardı. Ve şimdi o adamın hikayesine giriyoruz. Almanya'nın tankları Avrupa'yı dümdüz etmişti. Paris düşmüştü, Polonya teslim olmuştu. Sovyetler ağır kayıplar veriyordu. Ve o sırada Türkiye hala savaş dışıydı. Peki nasıl? Ankara'da tek bir adam, iki dev imparatorluk arasında ip üzerinde yürüyordu. İsmet İnönü. Asker kökenliydi ama savaş istemiyordu. Savaşmadan ayakta kalmanın yolunu arıyordu. İngiltere bastırıyordu. Savaşta bizimle misin? Almanya tehdit ediyordu. Tarafını seç, yoksa biz seçeriz. İnönü hiçbirini açıkça reddetmedi. Ama hiçbirini açıkça evet de demedi. Tam ortada durdu. Ve bu denge gerçek bir satranç oyununa dönüştü. Elindeki en büyük koz krom. Dünyanın en kaliteli krom madenleri Türkiye'deydi. Alman zırhlarının, tanklarının, uçaklarının yapımında bu maden hayatiydi. İnönü, kontrollü şekilde bu madeni Almanya'ya sattı. Ama aynı anda İngiltere ile iletişimini hiç kesmedi. Ne fazla verdi, ne res çekti. Sürekli pazarlık etti. Ve asla tek hamleyle oynamadı. 1943'te Kahire'de Churchill'le görüştü. O masada Türkiye'nin savaşa girmemesi gerektiğini anlattı. Savaşın içinde değilken bile diplomaside bir cephe kurdu. Eğer bir gün bile yanlış adım atsaydı bu ülke işgal edilebilirdi. Ama o adımı atmadı, dengeyi korudu. Ve bu ülke savaşın dışında kaldı. Hitler Türkiye'yi istiyordu. Planda yer vardı. Hazırlıklar yapılmıştı. Ama o emir hiçbir zaman verilmedi. Peki neden bu emir verilmedi? Birinci neden, savaşın yönü değişmişti. Almanya, Sovyetlere karşı başlattığı Barbarossa harekatında ağır kayıplar veriyordu. Hitler, gücünün büyük kısmını doğuya yığmıştı. Aynı anda Türkiye'ye saldırmak imkansızdı. İkinci neden, Türkiye'nin arazisi kolay değildi. Dağlık, parçalı, savunması zor ama işgali daha da zor bir coğrafya. Hitler, Fransa'yı 3 haftada aldı. Ama Türkiye'yi almak aylar sürebilirdi. Ve bu süre
Sovyetler karşısında felaket olurdu. Ve son neden, Almanya'nın gücü tükenmeye başlamıştı. 1943 sonrası Hitler savunmaya geçiyordu. Yeni cephe açmak, intihar olurdu. İşgaller sadece toprak almakla olmaz. Asıl hedef, o ülkeyi tanınmaz hale getirmektir. Hitler, Türkiye'yi işgal etmeyi düşünmekle kalmadı. İşgalden sonra nasıl bir Türkiye kuracağını da planladı. Alman istihbarat raporlarında Türkiye'nin geleceği için model hazırdı. Yeni bir yönetim kurulacaktı. Başında Türk görünümlü ama Alman güdümünde bir hükümet, yani bir kukla devlet. Gestapo'nun bir kolu İstanbul'da görev yapacaktı. İlk hedef, gazeteciler, akademisyenler ve ordu içindeki muhalifler. Tutuklamalar hızlı ve sessiz olacaktı. Halk korkuyla kontrol altına alınacaktı. Eğitim sistemi tamamen değiştirilecekti. Nazilerin resmi ideolojisi okullarda tek doğrultu olacaktı. Almanca zorunlu dil haline getirilecek, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet tarihine dair tüm içerik kaldırılacaktı. Üniversitelerdeki bazı bölümler kapatılacak, yerine ırk bilimi, Alman tarihi, faşist yönetim teknikleri gibi dersler konulacaktı. Mezun olanlar doğrudan Alman makamlarında görev alacaktı. Medya ve kültür alanı da planın parçasıydı. Türk gazeteleri ya kapatılacak ya da sansürlenip tek yayın haline getirilecekti. Sinema, tiyatro, kitaplar, tümü ya yasaklanacak ya da Almanca yeniden yazılacaktı. İzinli müzik sadece Almanya tarafından onaylanan marşlar ve klasik eserlerle sınırlı kalacaktı. Dini yapılar ise kontrol altına alınacaktı. Cami yönetimleri merkeze bağlanacaktı. İmamlar belirli sınavlardan geçmeden görev alamayacaktı. Dini içerikler Almanya'nın çıkarlarına göre düzenlenecekti. İnanç kişisel değil, devletin yönlendirdiği bir araç olarak kullanılacaktı. Plan netti. Türkiye sadece işgal edilmeyecekti. Türkiye kimliğinden soyulacak, hafızası silinecek ve yerine Almanca konuşan, Nazi sadakatiyle yetişmiş yeni bir toplum alacaktı. Bu, savaşın en tehlikeli türüydü. Silahla değil, müfredatla, sansürle, korkuyla yürütülen bir dönüşüm. Ve eğer Hitler bu planı uygulamaya geçirseydi, Türkiye haritalarda yer alsa bile artık tanınmaz olurdu. Hitler için savaşın sonu sadece bir zafer değil, yeni bir dünya düzeninin başlangıcıydı. Ve bu düzende herkesin bir yeri vardı, Türkiye dahil. Alman arşivlerinden çıkan belgelerde, savaşı kazandıktan sonra kurulacak yönetim sistemi detaylı şekilde çizilmişti. Adı, Neuordnung Europas, Yeni Avrupa Düzeni. Bu plana göre Almanya sadece askeri değil, kıtasal bir imparatorluk kuracaktı. Ve Türkiye, bu imparatorluğun kenarında duran ama tam bağımsız olmayan bir alan olarak tanımlanıyordu. Bazı haritalarda Türkiye'ye yer verilmemişti bile. Çünkü plan şuydu, Boğazlar, İstanbul, Trakya ve Güneydoğu bölgeleri Alman ordusunun kontrol bölgesi olacaktı. Türkiye iç bölgelerde sembolik bir yönetime sahip olacaktı. Ama dış politika, savunma, enerji gibi tüm stratejik kararlar Berlin'den yönetilecekti. Almanya, İstanbul'u doğrudan yönetmek istiyordu. Çünkü şehri hem askeri üs hem de Orta Doğu açılımı için köprü olarak görüyordu. Ankara ise bu düzenin dışındaydı. Yeni sistemde Türkiye'nin başkentinin bile değiştirilmesi konuşuluyordu. Bazı belgelerde Türkiye, Orta Doğu Genel Valiliği'nin alt bölgesi olarak listelenmişti. Yani tıpkı Ukrayna, Polonya, Romanya gibi bir Alman idari bölgesi. Sınırlarımızın değişmesi bir detaydı. Asıl hedef, Türkiye'yi kimliksizleştirip itaatkar hale getirmekti. Bu yeni düzende Türkiye haritalarda var olacaktı. Ama bu isim sadece kağıt üstünde kalacaktı. Gerçekte bir bağımsız devlet değil, Berlin'e bağlı bir geçiş alanı olacaktı. Şu an telefonundan bir video izliyorsun. Kendi dilinde. Kendi tarihini dinliyorsun. Kendi ülkenin adıyla, kendi bayrağın altında. Ama bu hak o kadar da garanti değildi. Hitler'in planı hayata geçseydi, bugün bu video olmazdı. Olabilse bile Almanca olurdu. Bu kanal muhtemelen yasaklı listede yer alırdı. Bu anlatımın her cümlesi suç sayılırdı. Okullarda Türk tarihi değil, Alman tarihi okutulurdu. Atatürk'ün adı ders kitaplarından silinir, belki bir düşman olarak gösterilirdi. Camiler devlet kararnamesiyle kapatılabilir,
Dini ifade sadece izinli şekillerde yapılabilirdi. İmamlar, öğretmenler, gazeteciler, hepsi devletin filtresinden geçmek zorunda kalırdı. Peki biz kim olurduk? Türk müydük? Yoksa başka bir sistemin içinde kimliğini unutmuş bir nüfus kaydı mıydık? Bu video varsa bu soruları sormaya hala hakkımız var demektir. Ve bu hak savaş kazanarak değil, doğru zamanda verilmiş doğru kararlarla korundu. Bugün hala Türkçe konuşabiliyorsak, tarihimizi öğrenebiliyorsak, fikrimizi paylaşabiliyorsak, bu geçmişte susarak değil, akılla yürüyerek kazanılmış bir bağımsızlıktır. Bu videoda sana bir savaşın nasıl görünmeden yaşanabileceğini anlattık. Ne tanklar yürüdü, ne uçaklar uçtu, ne şehirler bombalandı. Ama her karar bir kurşun kadar ölümcüldü. Her tereddüt bir cephe kadar riskliydi. İsmet İnönü, dünya tarihinin en büyük ateşi ortasında sükûneti silah olarak kullandı. Ne doğuya boyun eğdi, ne batıya teslim oldu. Krom madeninden harita masasındaki diplomasiye kadar her detay bu ülkenin kaderini belirledi. Ve o kader bir daha yazılmadı. Çünkü doğru zamanda doğru adım atıldı. Bugün bu videoyu özgürce izleyebiliyor olmamız, kendi tarihimiz hakkında konuşabiliyor olmamız, bir millet olarak hala kendi adımızla ayakta duruyor olmamız, o savaşın görünmeyen tarafını hatırlayanlar sayesinde mümkün oldu. Tarih, çoğu zaman yaşanmış olaylarla hatırlanır. Ama bazen asıl unutmamamız gerekenler, yaşanmamış olanlardır. Bu video sana sadece bir ihtimali değil, ucundan dönülmüş bir gerçeği anlattı. Eğer bir an bile ya bu yaşansaydı diye düşündüysen, işte tam o noktada tarihle yüzleştin. Geçmişin sesine abone ol. Çünkü burada sadece geçmişi anlatmıyoruz. Bugünün ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.